Bildiğiniz gibi bir önceki videoda Afrika'da kalmış son gerçek avcı toplayıcı kabilenin yanına geldim. Onlarla bir gün geçirip neler yaptıklarını, günlerini nasıl geçirdiklerini gördüm ve akşam yaşadıkları yerin ortasına çadır kurup geceyi kabileyle birlikte geçirdim. Şimdi ise saat sabah 5:30. Uyanıp hazırlanıyorum. Ava çıkacağımız ekibin yanına gidip Hadzabe olmanın ilk testi olan av yürüyüşü için hazır olduğumu bildiriyorum. Onlar güne benden de erken başlamış. Bir önceki gün yakaladıkları hayvanların kuyruklarıyla kahvaltı yapanlar vardı. Ateş başında ısınıp ok ve yaylarını kontrol edenler de vardı. Muhtemelen bu ekiple birlikte en sevdikleri av olan babun avlamaya gideceğiz bugün. Neredeyse hiç görmediğim fakat bugün yaklaşık 30 tanesinin de buraya geldiği bir köpek sürüsü var. Onlar da muhtemelen ava yardım edecekler ve bir taraftan da beslenmeye çalışacaklar. Arkadaşlar günaydın. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Şu an Tanzanya'nın Eyasi Gölü kenarında dünyada kalan son avcı toplayıcı kabile olan Hadzabe kabilesinin yanındayım. Şu an sabah 6'yı çeyrek geçiyor. Günün ilk ışığıyla kalktık. Ve avcı toplayıcı bir kabile oldukları için yemeklerini sabah avıyla elde ediyorlar. Ben de onlara bu sabah avında katıldım. Kabileden 5 kişi ve ben ava gidiyoruz. Bu kuş uçtu, bunu kaçırdılar, atış yapılamadı. Vakit kaybetmeden yürüyüşe devam ediyoruz. Yeni bir av gördüler. Bu sefer kabile lideri hemen yayını gerdi, atışını yaptı fakat yine ıskaladık. Yürüyüşe devam ediyoruz. Yeni atış ve bu da ıska. Hadzabeler avcı toplayıcı olarak yaşadıkları için insandan etkilenmemiş ve av hayvanlarıyla dolu bir yerde yaşamak zorundalar. Modern hayat onları yıllar öncesinde yaşadıkları yerden içeriye, dağlara doğru bir seviye itmiş. Bu bölgede yerleşik olarak yaşayan ve hayvancılık yapan Datoga kabilesi de bu dağlarda yaşıyor ve modern hayat onları da tabii ki dağlara doğru itiyor. Onların olduğu yerde hayvanlarından ve çıkarttıkları seslerden dolayı Hadzabelerin avlayabilecekleri av olmadığı için Hadzabeler dağların içine, ormana doğru daha da yukarılara gitmek zorunda kalıyorlar. Hayatları gittikçe zorlaşsa da geleneklerine bağlı şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Her ok atışının aslında çok ciddi bir sorumluluğu da var. Eğer ıskalarsanız attığınız oku toplamak için çok uzun bir yol yürümeniz ve geri dönüp kabileyi yakalamanız gerekiyor. Atışını ıskalayan okunu alırken biz de toplayıcılığa dönüyor ve meyve yiyoruz. Sanki böyle üzüm ama
içinden fındık çıkıyor gibi. Yani dışı üzüm, ortası fındık gibi bir şey. Çok güzelmiş. Mesafemiz biraz açılmış olsa da yakalayacağım. Köylü çocuğuyuz biz. Atlarız öyle yerlerden, sıkıntı yok. Köylü çocukluğu da bir yere kadar. Ben sırttan gitmeye karar verdim. Eğer köpeklerin ya da hadzabe üyelerinin koştuğunu görürseniz orada kesin önemli bir şey oluyor demektir. Ne olduğunu görmek isteyen herkesin de aynı şekilde koşarak gruba yetişmesi gerekiyor. Hadzabeler ayaklarında araba lastiğinden yapılmış ayakkabılarla yaşıyorlar. Bu ayakkabılar en uzun süre dayanan ve en ucuza mal edebildikleri ayakkabılarmış. Ve avlara da bu ayaklarındaki ayakkabı terlik bozması şeyle çıkıyorlar. Her gün bu coğrafyanın içinde aynı aktiviteyi yaptıkları için ayağımda yürüyüş botu olmasına rağmen onları yakalamakta gerçekten çok zorlanıyorum. Yağmur şakır şakır indirdi. Biz de buradaki bir küçük kulübeye kaçtık. Kulübenin sahibi yemek yapıyor. Ugali. Yemeği sordum diye benimle dalga mı geçiyorlar? Ne oldu dediler, acıktın mı? Bölgede bulunabilen tek su bu çamurlu su ve herkes buna alışkın olduğu için rahatlıkla tüketiyorlar. Kabilenin şefi Sakoro da oklarının düzlüğünü ve kalibrasyonunu kontrol edip bundan sonraki avları ıskalamayacağından emin oluyor. Yağmur durdu. Tekrar yola çıkıyoruz. Tam durmadı ama fena değil. Ve sonunda günün ilk başarılı atışını yaptılar arkadaşlar. Yes. Apo. Kokol. Önümde bir kumruyu indirdi. İlk vurdukları şey bu kumru oldu. 20 metreden attı ve tık diye vurdu vallahi. 2 tane kumru yan yana duruyordu. Tabii ki kumru gereği bir tanesini vurdu. Kayalık bir bölgeye geldik çünkü burada bir kaya sıçanı gördüğünü söyledi bir kabile üyesi. Gri renkli ve yaklaşık kedi büyüklüğünde bir canlı arıyoruz şu an. Biz vadinin bir tarafında ararken karşı sırtta kayaların üzerinde koşan bir sıçan gördük. Hemen haber verdim ve köpeklerle birlikte o bölgeye doğru koşup aramaya başladılar. Ay sağ ol.
Bir av gördükleri zaman asla peşini bırakmıyorlar. Orada bir canlı olduğunu bildikleri için bunun onların tek beslenme şansı olduğunun farkındalar. Ok ve yaylarını bırakıp gerekirse kayaları kaldırarak, delikleri kontrol ederek ve her boşluğa o anda yaptıkları uzun sopaları sokup içinde bir canlı varsa dışarıya çıkartmaya çalışıyorlar. Come on. Itu kak kayak cek lah. Lihat tuh kamu. Atina on. Nak cakap kau buat nak kau. Iya kusku. Gak banyak abangnya kau. Hala yağmur yağıyor. Bunlar kayaların altında o gördüğümüz gri hayvanı arıyorlar. Ben de yağmurda ıslanmamak için bir ağacın altına geldim. Bekliyorum. Çünkü onlar da bekliyor. Hayvanın bir hata yapmasını bekliyorlar. Çıkmasını, korkmasını olduğu yerden. Şu an göremiyorlar ama işte köpeklerin de yardımıyla çıksın ki avlayalım diye. Biraz böyle sabır işi anladığım kadarıyla. Taşlara vuruyorlar rahatsız etmek için. ...40 dakika aramanın sonunda pes ettiler ve bugünün avının çok da verimli olmayacağını anladılar yağmur sebebiyle. O yüzden hepimiz tekrardan yabani meyvelere daldık. Meyve yerken durup bir anda yürümeye başlıyorlar. Ya kendi aralarında bir anlaşma yolları var ya da hepsi duracak ve yürüyecek zamanı içgüdüsel olarak biliyor. Ben kesinlikle anlamadım ama ekibin en arkasından gitmek benim kaderim oldu artık. Kalau kayak gitu kubur beta kasihan lu. En önden giden ekibin kuşçusu büyük bir kuş vurmuş ve kuş büyük olduğu için ağaçta takılı kalmış. Düşer mi diye kısa bir kontrol yapıp düşmeyeceğini anladıklarında ağaca tırmanmaya karar verdiler. Oh, here. So isya bang. Mau ulu icebe na hama. Ada tu. Haka aku. Ben aku ada celewa haka aku. Ila kin ayamo sai ce. Isinaik. Alafu isya chana. Sasa dia tu kom. Tak apa, dia tu cie na. Wewe. Kalau tu cie biar mak isu. Ce ka aman. Aka isu. Ouais. Sulit sana. Alia ada di sini. Ya, no. Abi ayo, onu Bugünün en büyük avı şimdilik bu kuş oldu. Türünü bilmiyorum ama büyük ve güzel bir kuş. Kereket aku koko. Boleh kau kuti, boleh kau kuti. Hai, urara, urara. Ikaw mahawalau. Tumaka. Kore. Kasi kuno ana. Sekele berita apa-apa. Kill it, they bite the head. Okay. Ayak. Kali filçesini abi. Hadzameler yakaladıkları kuşları kafataslarını ısırıp kırarak öldürüyorlar. Onlar için canlılara en az acı veren ve en hızlı ölüm şekli buymuş. Baik kau aku be. Kau apa? Nama au me. Sina kau aku. Mesti aku. Aku. Kau wala. Kalau kita cangkak kaki. Ako kwe ko o a ome so o. Kwe so o ishina ko.
Son olarak okun kalibrasyonunu da yaptılar ve yola devam ediyoruz. Ağaçta bir av gördükleri zaman okun kırılması, kaybolması ya da ağaca saplanması gibi riskler olduğu için buna değip değmeyeceğini kontrol ediyorlar önce. Eğer atış açıları güzel değilse o atışı yapmaktan vazgeçiyorlar. Çok arkada kaldım. Oh oh. It's going. Allah sir, pokok tokwa niya. Bu avda ben haber verdim. Acaba aralarına mı katılsam? Bugün yağmurdan dolayı çok az hayvanla karşılaştık. O yüzden en zor yerlere yürüyor, en küçük boşluklardan geçiyor ve her türlü zorluğu göze alıp kendilerinin, kadınların ve çocukların karınlarını doyuracak avlar bulmayı hedefliyorlar. This is an arrow wood. Yürürken ok yapılabilecek bir dal bulunursa asla boş geçmeyip hemen bir iki tane yedek oklarının arasına koyuyorlar. Biz av peşinde koşarken siz de aşağıdan videoya bir beğeni bırakabilirsiniz. Bu beni bu yolculukta desteklemenin hem ücretsiz hem de en etkili yoludur. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ika ato bahe. Ato bahe. Ato kasi. Mbona kita. Gugueso na. Hebu jamu. Apa pia ngo amube na be. Kuna kano chigina. Kuna kano chigina. Ba yoko kano. Kuna kano na ezi. Ako ite ato he. Sila. Lap. Apa pura. Chicken natin. Ah. Apa sila be. Baya mabite. Ikaw mabita creamy. Nekarat. Ita ko ko. Ah, keso tayo ben. Ata, tera haman. Aman. Ano sa atin? Kaya ano natin na yan? She is. Kulit.
Okupana kwa hiyo sasa na kwenye koba. Maana kwenye koba akibuni piko. Oh, tujiji. Hata ubaya. Akilo kona anyamo. Ah, uko wapi? Amo poko to wa. Amo. Ben atoena ama na vita bako. Benadi. Umaina. Ababe. Tuka. Na ina. Tuka. Akuya. Na ina. Sipen bam kon. Bam tu chikon. Ako amo. Tuka amo. Tuka. Ah, pamate erai. Yama. Ukone chana. Ete kauna ina fe. Ako ame. Kubana la kwa apa ham. Saka. Got it. We got babies. Apa biche? Usazi. Alafu bado ngalu ya chombo nini na tena. Acha. Betul ya bang, abang. Tulika. Nai chiko kuna na. Ndio. Toka kama katabi. Maya uchame puna. Tulika che. Che, no obega to. Ha aji. Tuk. Nene pura. Pak si pura hii. Yeah. Awak ai koma. Tuma ya. Ucho. Na hii na pura. Ada siaya bang. Okay, go away. Ana mane pia hatko to. Hata ona kobo na kwa ile anapita tu na kobo. Sende Goku, wase. Tutu te ama wase. Wase. Abibi koko abibi. İçinde hayvan olabilecek her boşluğu kontrol ederek hiçbir ihtimali boş geçmiyorlar. Ben de bakıyorum tabii ki. Hayatımda gördüğüm en farklı bitkiyi burada gördüm. Ortasında kocaman, yuvarlak, yeşil ve yumuşak bir gövdesi var. Etrafı dikenli çalılarla çevrili böyle garip bir bitki. Onun da içine birçok hayvanın saklanmış olduğunu bildikleri için her tarafından o bitkiyle kontrol ediyorlar. Bir diğer kabileyle kesişti yolumuz. Bunlar da yine aynı bölgede yaşayan ama yerleşik hayata geçmiş insanlar. Aslında Hadzavelerden bir tık öndeler tarihi süreç olarak. Çünkü onlar yerleşik hayata geçmiş ama tabii tarım yapmıyorlar mesela. Sadece hayvancılık yapıyorlar ve yerleşik yaşıyorlar bu ormanın içinde. O kabilenin ismi de Mangati. Mangati kabilesi. Mangati. Böyle söyleniyor sanırım. Ha, Mangat. Mangati. Mangat. Aha. Bu kabilenin varlığı Hadzavelerin avlayabilecekleri hayvanların ormanın derinliklerine kaçmasına sebep oluyor ve hayatları gün geçtikçe zorlaşıyor. Dünyada sadece Afrika'da yaşıyorlar ve sayıları 1300'ün altında şu anda. Umarım bu eşsiz Hadzabe kültürü
ve insan grubu modernleşmeden kendi istekleri doğrultusunda yaşamaya devam edecekler. Yağmurdan dolayı hem biz çok verimli yürüyemedik hem de hayvanların hepsi neredeyse yuvalarına kaçmış durumda ve çok daha açılmadı. O yüzden ekibin lideri dedi ki bugünlük yeter, bitiriyoruz avı. Şimdi çadırımı kurduğum yere, ateşin ve kadınların olduğu bölgeye geri dönüyoruz. Biz avdayken kadınlar da kök, yaprak ve bitkiler toplamaya gitmişler. Şimdi pişirip aromalandırarak çocuklarına yemek hazırlayacaklar. Aku. Ya taban aç. Baba. Ma. Yaşadıkları yere gelir gelmez hiç zaman kaybetmeden bir ateş yakıyorlar. Kuşların tüylerini yoluyorlar ve yemek hazırlıkları başlıyor. Sincapların tüylerini yolmak gibi bir şey söz konusu değilmiş. Onları direkt tütsüleyecekler sanırım. Tere makinde apa makitinde? Şahit. Köpekler de iç organlardan nasibini alarak kahvaltılarını yapıyorlar. Toga. Toga. Bila tamata sasa misi. Una. Sasa. Hata lazima lama akobe. Nitoka tundu kijinga lazima iwe na damu yake na tunzo yake ionekane. Samia mbamisi. Kalau gua kacama lah kita bejonjo. Kalau kayak kau sama kau bicara. O ya tayda kita kawasam ne? Ateş yanıp yemek pişene kadar bana şu ok türlerini bir anlatın dedim ve anlatmaya başladılar. Udunduko. Hiko. Kwa karate koko. Ngo obita wa koyo na toka ba hamdumia silanga ko ta thoka bona sa arna itlhiko em ina sa abiti na kwa te tibi itlhiko romia atona silanga wa imo ko ta ko ko nena to ko kwa je cheka no kana ko kwa daba koko ako udundu wako ako udundu kateka anao ta ambukuli yayo kachat apo pere unkuma kare joko wako ihe boko titi na ku ina ku tema ko choda kare joko mako ko akanya ihe tetawo si masala boko wako atowe ndo ba cheketa za atowe ama akana be mahiko ama iko ku kwa ota chako ko ihe tumaka na achacha asindi kuku alosenda yitete losenda akurukudiyoko akurukudiyo ihe abamia atowe kota ukoko nena kakwala kone ba zako uku ako akana besa ore ako
Ako ore ako ko kwa ota I abami bukuni yete upukwa be. Akachageweda. Opoto. Abilili. Hama mota ako ko kwa nena. Molola. Akanga. Akisako. Adoho. Mbai mota ko kwa nena. Utete. Ore ako hako akanabesa giligiti yako. Ako giligiti ko ukwa ota I ne eko. Ne eko kuku. Wakai kita kuku balatan ne eko ta. Ako eko kuku ota tigi sami bichi yako hako ashokoji. Hako ihe hako giligiti. Ga atoe na kuku. Ama akanabe makasa ma. Ama kasa ma abana tunzea Abakota akae kuku akae mata achohe. Kaine atono lona ko dina atono manako. Toa ota akwa atipitiko osai ham ota kateka ana. Atoe na kuku. Hako akanabesa adani yako. Ako kadani ko kwa otoba mi akasum gacha dongoko komatik nakoma kuku abisoko alalako angana atengao apopo amota paka akenangu ko tota akokolo abekao ami atwana ngota kuku akoko nena baiba tetausi masalako aboko wako kuku kadaniko okota kuku nena yamu tahama ko hako achua kuchangana bi ngi yata ya hama kuku shokoji hama ngana shokoji pi habi teta usima sala ku bitse yami alugu meda aga ipisha bami atona yamu akuku ko to ko kwanena hama wa imo ko ta ko kwanena yamu takala Sama ati kuku. Sama ati kwasa. Kato biti. Yo mana cheka bita ishonina so kape. Kuku. Bami yako ama kota. Bütün hayatları doğanın içinde geçen, yiyecek, barınma, ilaç gibi her türlü ihtiyaçlarını da doğadan karşılayan Hadzabe kabilesi hem doğanın kıymetini çok iyi biliyor hem de hiçbir şeyi ziyan etmiyorlar. Sanırım o yüzden sincapın ayaklarından yemeye başladılar. Sakina akali. Deba me liko. Tumi kaya? Kwanat. Aboko ako da. Tumi kaya? Hako to kwako. Hako. Abam. Ka na lame tutsiyama manate. Doğada yaptıkları bu av ve toplayıcılık yürüyüşlerinde doğadan sadece ihtiyaçları olanını alıp asla fazlasına yeltenmiyorlar. Bütün yaşamları doğaya bağlı olduğu için ona inanılmaz bir saygı gösteriyorlar ve kendi içlerinde oluşturdukları basit inanç sistemi de doğaya ve doğadaki unsurlar üzerine kurulu. Loko. Alafu ndama ichakuti ya ucha. Yabi bonko na ikai pia mana ukuni. Sika. Oh ma kama wote. Kene. Ali kau nak cuba saya cerita nama dia kau tele kau cakap kau bilang
Maka. Itu lagi kiat. Cái mày ơi ổn. Kala haya makukwa do kambani. Bepe koko. Kana ko kitapu niko. Okuti. Oo. Oko ka. Iya. Kalau kau tu. Paham ya? Tenak kok. O kama oko. İnanılmaz güzel pişirmişler ateşin yanında. Thank you. Ci tak. Iko aku. Achia ono mwana kwa kijiti. Ate oma. Babu kijiti nini? Kau ate anggi akab. Nube'ye. Nubu ya. Avcı toplayıcı bir hayat yaşadıkları için yakaladıkları şeyden bir parça daha misafire vermek inanılmaz bir onur aslında. Yakaladıkları şeyden bir parça da misafire vermek aslında büyük bir alçak gönüllülük. Çünkü ne yakalayabilirlerse onunla yaşıyorlar. Yani yarın ne çıkacak ortaya? Yarının şartlarında yemek yiyebilecekler mi belli değil ama yakaladıklarından bir parça da misafire vermeyi ihmal etmiyorlar. Tadı da bayağı güzel. Avdan döndük. Yemeğimizi de yedik. Şimdi günün ikinci yarısı aslında yarının hazırlığıyla devam ediyor. Av yaparken birkaç tane ok gittiği ağaçtan inmedi, çok farklı yerlere gitmiş bulunamadı falan. Herkesin birkaç ok kaybı var. O yüzden hemen başladılar bile zaten. İnsanlar tek tek eksiklerini tamamlayıp yarınki av için hazırlıklarını yapacaklar. Ve sonrasında da günün sıcak saatleri burada herkesle birlikte oturarak, sohbet ederek ve planlama yaparak geçiyor. Ben de ok yapmasam da günün ikinci yarısı için şimdi onlara katılacağım. Bu benim umduğum gibi babun avlanabilen bir av değildi. Çünkü yağmur yağdı ve gördünüz zaten bizim için de zordu. Bütün canlılar da aynı şekilde dışarı çıkmayı pek tercih etmediler muhtemelen. Birkaç tane kuş ve birkaç tane sincapla birlikte döndük. Onlar da hemen ateşte pişirildi ve yendi. Ben buraya tekrar geleceğim. Planlarımda bir Kenya gezisi var. Sonrasında Tanzanya'ya tekrar geri geleceğim. Ve bu kabileyi tekrar ziyaret edeceğim. O geldiğimde ava tekrar katılıp babunu bu sefer görmeyi ümit ediyorum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben buraya bir gözlemci olarak geldim. Yaşamlarını gözlemledim, bir parçası oldum aslında. Oduna yardım ettim, işte gördüğüm hayvanları söyledim falan bir şekilde. Onları yargılamak bana düşmüyor ama paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen yorumlarda paylaşın. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda yine Tanzanya'da görüşeceğiz.